Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Bu videomuzda muhabbet kuşunun renkli dışkısı adlı videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Muhabbet kuşlarının renklerine göre nasıl hastalıklara sağlanıyor, nasıl hastalıklara kapılıyor, bunu çekeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Keyifli seyirler dilerim. Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile daha beraberiz. Videomuzun konusu arkadaşlar muhabbet kuşlarında renkli dışkı, yani renkli dışkı dediğimiz hayvanların yapmış olduğu dışkıların rengine göre hastalıkların ne olduğu, hastalıkların nasıl tedaviye ulaştırılacağı arkadaşlar. Genelde hastalıkları biz dışkılardan tespit ederiz. Uzmanlar da bunu tespit eder. Bunu öncelikle şöyle size resimle bir gösterelim arkadaşlar. Hangi dışkı seçenekleri var? Evet, bu görmüş olduğunuz resimde renkli dışkı olarak adlandırılır arkadaşlar. Bunu biraz inceleyelim. Bunun üzerine biraz konuşalım. Arkadaşlar muhabbet kuşu dışkı rengi bazı hastalıkların belirtisini en iyi şekilde gösterdiği için hem uzmanlar hem de kuş severler tarafından devamlı olarak takip edilmelidir. Bu durumlarda stres yaşayan kuşlarda dışkı rengi her zamankinden farklılık gösterebilir. Örneğin muhabbet kuşu dışkısının gri renkli olması kuşta pankreas hastalığının başladığına dair işaretler gösterebilir. Bunun dışında muhabbet kuşunun dışkı rengine göre yaşayabileceği hastalık riskleri şunlardır arkadaşlar. Muhabbet kuşu kırmızı dışkı var ise bağırsak hastalıklarına işaret eder arkadaşlar. Muhabbet kuşunda açık yeşil dışkı karaciğer hastalığını işaret eder. Başka bir seçenek de arkadaşlar muhabbet kuşunda sarımsı dışkı ishal ve soğuk algınlığı belirtisidir arkadaşlar. Öte yandan muhabbet kuşunda kırmızı rengi dışkı zaman zaman yediği besinlerle ilgili olarak da ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra muhabbet kuşu dışkısı homojen yapıda değilse ve sindirilmemiş yemler görülüyorsa bu durumda parazit sorunu yaşama riski vardır. Sindirim sistemindeki parazit olan muhabbet kuşlarının dışkısı kıvamlı olmayıp yemle birlikte çıkabilir arkadaşlar. Bununla birlikte arkadaşlar bu ana başlık üzerinden anlattığımız konu arkadaşlar tamamen hayvanın özelliğiyle alakalı dışkı üzerinden nasıl tespit edebiliriz? Genelde zaten veterinerler de görünüş ve dışkı olarak inceleyerek tedaviye çözüm arıyorlar arkadaşlar. Örnek veriyorum dışkısında kırmızılık gördü. Son yediği şeyleri sorarlar. Örnek veriyorum kırmızı pancar veyahut da kırmızı kil, kumu dedikleri şey sorarlar. Kırmızı dışkı çıkmamışsa bunu öğrenmek için arkadaşlar. Veyahut da dışkısı yeşil çıktı. İşte o sıra işte yeşillik yedi mi? İşte ishal edici şeyler var mı? Hani karaciğere etki edebilecek şeyler yedi mi? Bunu öncelikle sorarlar. Daha sonra dışkıya bakıp buna göre tedavi uygularlar. Örnek veriyorum yeşil bir dışkı gördüler. Bu dışkıyı gördüklerinde arkadaşlar otomatik olarak hayvana karaciğer teşhisi koyuyorlar arkadaşlar. Karaciğer hastalığı teşhisi koyuyorlar. Ona göre tedavi uyguluyorlar. Eğer hayvan iyileşirse karaciğer hastalığının olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu zaten açık olarak. Peki hayvan iyileşiyor mu? Genelde %90 şekilde arkadaşlar. Genelde veteriner arkadaşlar bunu direkt zaten gözlemleyip çözebiliyorlar. Aynı şekilde kuşsever arkadaşlar da bunun artık zamanla tecrübesini kazanarak hayvanın dışkısına göre kesinlikle bu hastalığı tespit edebiliyor arkadaşlar. Toplum içerisinde en kolay tedavisi yapılan yani gözle görülüp tedavisi yapılan arkadaşlar dışkının sarı yani ishal ve soğuk algınlığı diye belirttiğimiz hastalığın nedeni arkadaşlar. Genelde dışkısı çok sulu olur. Buna akaben arkadaşlar e, ishal olduğunu gösteren birçok özelliği vardır. Bunu halk dilinde anlayabiliriz. Hayvanın kendisi ıslaktır, kabarıktır. İşte bunlar genelde bizim anlayabileceğimiz konulardaki dışkı görüntüleridir arkadaşlar. Peki bunların çözümü için ne yapabiliriz arkadaşlar? Eğer dışkısı kırmızıysa yani bağırsak hastalığı dediğimiz hastalık varsa hayvanınızda hayvanınıza probiyotik kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani probiyotiklerin sulu olanı var, kuru olanı var. Mamaya katılan arkadaşlar bunları takviye yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bunu bilmiyorsanız yine dediğim gibi veterinerden destek alarak özellikle veterinerden destek alarak hayvanınızın bağırsak hastalığını çözebilirsiniz. Ben yani bağırsak hastalığını evde kendim sirke olarak tedavi uyguluyorum. Eğer çözemezsem veterinerlere gidiyorum arkadaşlar. Tabii bugüne kadar çözemediğimiz çok hayvan olmadı. Genelde ekseriyette çözdük arkadaşlar. Bunun haricinde karaciğer hastalığı için de arkadaşlar yine aynı şekilde dediğim gibi yani probiyotik tarzında veyahut da hayvana işte vitamin katkılı olarak sağlayabileceğiniz probiyotiklerle takviye yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz her zaman söylüyoruz. Probiyotiklerin her zaman önemi vardır arkadaşlar. Bunu ilaç olarak veyahut da serum olarak
veyahut da herhangi bir katkı maddeli şekilde probiyotik verebilirsiniz arkadaşlar. Bunları kolaylıkla tedavi edilebilir. Dediğim gibi ishal ve soğuk algınlığı içinde arkadaşlar öncelikle bizim ishal ve soğuk algınlığı videomuz var arkadaşlar. Yani hayvanın ishal oldu, kabardı. Bu videoyu izleyip bu videodan da destek alabilirsiniz. Ama önemli olan şöyle söyleyeyim. Sarımsı bir dışkı gördünüz. Hayvanınızın ishal olduğunu ve soğuk algınlığı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Buna kullanabileceğiniz ilaçlar tetrametazin kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bununla ilgili örnek veriyorum, başka ishal ilaçları için tavsiye edilen, veterinerlerin tavsiye ettiği ilaçları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar kesinlikle hayvanınızı iyileştirecektir. Hayvanınıza zaten ilaç takviyesi yaptığınızda otomatik olarak, eğer hastalık ilerlememişse, çok çabuk tedavi olabiliyorlar. Tabii ki hastalığın ilerlememesi önemli. Yani hayvanınızı haftada bir kere dışkı kontrolü yaparak hayvanı daha sağlıklı tutabilirsiniz. Hayvanınızın dışkısı değiştiği zaman müdahale edilirse yakın zamanda hayvanınız daha ağırlaşmadan hayvanınıza tedavi uygulamış olursunuz arkadaşlar. Tekrardan başka bir konu, yani muhabbet kuşunun dışkı sorunları ile ilgili ufak bir de hatırlatma yapalım sizlere. Muhabbet kuşunda dışkı belirtisi hastalıkları önceden anlamak için son derece önemlidir arkadaşlar. Daha önce de söylediğimiz gibi bazı durumlarda muhabbet kuşu strese girdiğinde normalden daha katı dışkılama yapabilir veya kabız olabilir. Ayrıca stres dışında kalitesiz yem verilmesi de muhabbet kuşlarında sindirim sorunlarına bağlı olarak kabızlık yaşamasına ve dışkının kuşun makatında dediğimiz takılı kalmasına neden olabilir arkadaşlar. Makat etrafındaki tüylerin kirli ve bakımsız olması kuşun çeşitli şekillerde dışkı sorunları yaşamasını gündeme getirebilir arkadaşlar. Böylesi durumda kuşun stresten uzak tutulması, yemlerinin özenle ve kaliteli yerlerden seçilmesi, son olarak da kuşun tüy temizliğine dikkat edilmesi gerekir. Bu şekilde bilinçli hareket edildiği zaman muhabbet kuşunda görülebilecek dışkı sorunları en aza indirilmiş olur arkadaşlar. Ve arkadaşlar, kuşunuz hasta değil. Hasta değilken de ne kullanabiliriz? Arkadaşlar, her zaman kuşunuza haftada bir kere dahi olsa sirke vermeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sirkenin probiyotik özelliği vardır. Aynı zamanda dezenfektan özelliği de vardır. Çok iyi bir şeydir. Üzüm veya da elma sirkesi önemli değil arkadaşlar. Siz kesinlikle hayvanınıza sirke yedirmeyi, içirmeyi unutmayın arkadaşlar. Hatta kendi mamasının üzerine bile koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu hayvan için gayet etkili bir şey. Yani hastalığa önceden tedbir almak gibi bir durum oluyor arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi arkadaşlar, hayvanınıza bakmak istiyorsanız kesinlikle dışkı kontrolü yapın. Haftada bir kere kafesinizi temizlerken, temizlemiyorsanız da kesinlikle haftada bir kere dışkı kontrolü yapın. Eğer hayvanınız bu resimde gösterdiğim gibi kuru bir dışkısı yoksa kesinlikle bir veteriner hekime veyahut da bizim tavsiye ettiğimiz şekilde ilaçlar kullanmaya başlayıp hayvanınızı kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar, tekrardan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ederim.